Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepinize merhaba. Bu videoda sizlere doğal ahşap cilası yapımını göstereceğim. Aslında bal mumunun kullanım alanı çok geniştir. İlaç sanayi ve kozmetik sanayinde, dişçilik alanında, su geçirmez ip, bez, askerlerin kullandığı genelde çeşitli malzemelerde. Ama biz hazırlayacağımız kremi ya da cilayı evde kullanmış olduğumuz deri kemer, cüzdan, kartvizitlik, bıçak sapı, kesme tahtası, spatula, tahta kaşıklar üzerinde gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Tamamen doğal olduğu için insan sağlığına da bir zarara bir etkisi olmayacaktır. Mutfak eşyalarında kullanırken kullanacağımız malzemenin kuru olmasına ve kullandıktan sonra da yağın emmesi için bir gün beklemekte fayda var. Müzik aletlerinde koruma amaçlı kullanılabilir. Telli enstrümanların tellerinin oksitlenmesini önlemek için tellerine sürülebilir. Paslanmasını istemediğimiz metal aksamlara sürülebilir. Tamamen organiktir. Biliyorsunuz bal mumunun neme karşı direnci, suyu iticiliği ön safhada. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Destekleriniz için teşekkürler. Kullanmış olduğum zeytinyağı doğal sızma zeytinyağıdır. 250 gram zeytinyağını cezveye boşaltıyorum. Daha sonra bir kaba koymuş olduğumuz suyun içerisine cezveyi bırakacağız. Buradaki amaç bal mumunun ve zeytinyağının yanmaması. Bal mumunu ne kadar çok ısıtırsak o kadar özelliğini yitirecektir ve rengi koyulaşacaktır. 250 gram zeytinyağının içerisine 150 gram bal mumu koyacağım. Kullanmış olduğum bal mumunu güneş enerjisinde eriterek elde ettim. Kullanılmış olduğumuz zeytinyağı ve bal mumu karışım oranlarını yağın istediğimiz kıvamına göre kendimiz ayarlayabiliriz. Zeytinyağını ne kadar fazla koyarsak o kadar kremsi bir ürün elde etmiş oluruz. Oranlar isteğe bağlı değişebilir. ...150 gram bal mumunu zeytinyağının içerisine boşaltıyorum. Cezvedeki zeytinyağı ısındıkça bal mumu da eriyecek. Homojen bir karışım olması için sık aralıklarla karıştırıyorum. Bal mumu eridikten sonra karışımımızın içerisine keten tohumu yağı ekliyorum. Yaklaşık 25 mililitre. Keten tohumu yağını koymamın nedeni ben ham ahşap üzerinde çalıştığım için ahşapa bir ton koyuluk vermesi için ilave ediyorum. Koymasak olur mu? Elbette olur. Doğal rengini korumuş olursunuz ahşabın. Yağımızı güzel bir şekilde karıştırdıktan sonra bir kaba boşaltıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Yaklaşık 1-2 saatte kendine gelecektir. Elde ettiğim cilayı kayın ağacı ve çam ağacı üzerinde test edeceğim. Sürme işlemini pamuklu bir bez parçası ile yapıyorum. Bildiğiniz gibi yağların genel karakteristik özelliklerinden biri sarımtırak renginin olması.
Aktardan yağ alırken renk olarak sorduğumda keten tohumunu zaten bildiğimiz için, çörek otunun da biraz siyah tona çaldığını, kantaron yağının da biraz pembemsi olduğunu söyledi. Diğerleri aynıydı. Ben bu üçünü denedim. Şimdi uygulayacağız. Uygulama sonunda renk tonu olarak çörek otu yağı sadece parlaklık ve yağlama işlemi, herhangi bir ton rengi değişmedi. Keten tohumu bildiğimiz gibi bir ton renk veriyordu. Kantaron yağıyla keten tohumu yağı aynı görünüyor. Kamerada çok fazla belli olmasa da çıplak gözle ayırt edilebiliyor. Ama kantaron yağının kokusu, aroması çok güzel, çok hoş. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.